Merhabalar, yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda özellikle Avrupa Birliği ile Almanya ile Amerika arasında Grönland adası üzerinde ortaya çıkan tartışmayı anlatmaya devam edeceğim. Çünkü her gün yeni bir açıklama yapılıyor. Her gün işte Grönland'ı Amerika alır mı, almaz mı, alırsa karşısında nasıl bir hamle yapılır? Bütün bunlar tartışma konusu. Çünkü Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki gündem gerçekten de alabildiğince yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu temelde Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Amerika'ya gitti. Amerika'da temaslarda bulundu. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü ve bu görüşmede dediğim gibi Orta Doğu, Venezuela, Ukrayna gibi konuları ele aldı ve iki ülke arasında ilişkiler bundan sonra nasıl devam edecek? Tabii ki görüşme sonrasında yapılan açıklamalar konusunda gayet uyumlu ve her iki ülkenin de karşılıklı olarak birbiriyle ilişkileri güçlendirmesi gerektiği çağrısı yapıldı. Almanya Dışişleri Bakanı bu konuda her ne kadar görüşme zamanında olmasa bile önce bir vaktinde yapılmadı. Ardından iptal edildi. Öğleden sonra alındı ve toplam 30 dakika olması planlanan görüşme 90 dakika sürdü. Bu iki ülke arasındaki tabii ki gündemin aynı zamanda yoğun olduğunu bize gösteriyor. Tabii ki Venezuela, Ukrayna, Rusya, İran, Orta Doğu, Suriye bunların içerisinde bu konuda çok fazla büyük bir pürüz yok. Yani Ukrayna'da bir pürüz vardı. Ukrayna Avrupa Birliği dışarıda mı kalacak, içeride mi kalacak? Bu konuda da pazarlık yapıldı ve en son Avrupa Birliği de Ukrayna'daki müzakerelere bir şekilde müdahil oldu. Yani transatlantik ilişkilerde kısmen bir normalleşme olacak, bir uyum görünecek gibi derken Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ve eşinin birlikte kaçırılması, Venezuela'ya karşı Amerika'nın bu haydutça müdahalesi yeniden dünyada bazı değişikliklere yol açtı ve bunların hemen akabinden de Amerikan Başkanı Trump madem ben bu kadar güçlüyüm o zaman da göreve geldikten hemen sonra gündeme getirdiği Grönland adasını alalım, gerekirse işgal ederiz, olmazsa satın alırız gibi opsiyonlar üzerinde tartışmayı açtı ve Avrupa Birliği'nde de bu konu geçen programımızda anlattığımız gibi geniş bir şekilde tartışılıyor. Bu tartışma içerisinde şu ana kadar ortaya çıkan tablo şu, tabii ki Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri, Almanya, Fransa, İngiltere, AB üyesi olmamakla birlikte İngiltere de bu süreçte gayet aktif bir şekilde yer alıyor. İspanya, bunların hepsi Amerika'nın Grönland adasını kontrol etmesine karşı bu konuda Danimarka ile birlikte. Yarın da Danimarka Dışişleri Bakanı Amerika'ya gidecek ve Marco Rubio ile bir görüşme yapacak. İşin garip ve trajik olan yönü şu, gerçekten de baktığımızda hani Amerika Danimarka'nın parçası olan Grönland'ı almak istiyor. Bu konuda sürekli tehditlerde bulunuyor. Danimarka'da kendisine ait olduğunu söylüyor. Şimdi herhalde gidip de ya sen neden bizi bu denli tehdit ediyorsun? Neden ülkemizin bir parçasını alıyorsun? Biz bunu kabul etmiyoruz diyecek bir pozisyonları yok Danimarka'nın özellikle. Herhalde tonun düşürülmesi konusunda uyarılar yapılacak ama büyük ihtimalle bir pazarlık masası kurulacak. Amerika'nın Grönland'daki askeri gücünü arttırması için Avrupa Birliği ülkeleri de çağrıda bulunuyor. Son günlerde çözüm olarak özellikle Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın gündeme getirdiği Grönland'da NATO'ya bağlı askeri gücün arttırılması. Amerika'nın zaten var. Demek ki Avrupa'da askeri gücünü arttırması gerekiyor. İşte şu anda bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Avrupa Birliği ülkeleri biraz Avrupa ordusu diyebileceğimiz, Avrupa NATO diyebileceğimiz yeni bir güç Grönland'da bir askeri yığınak yapmaya hazırlanıyor. Danimarka'da buna onay verdiği takdirde önümüzdeki dönemde Grönland adeta bir askeri üsse dönüştürecek ama
NATO güçleri arasında bir pazarlık savaşı, bir pazarlık mücadelesi. Şu anda Avrupa ülkeleri biz Grönland'ı tek başına Amerika'ya yem etmeyeceğiz, Amerika'ya vermeyeceğiz diyorlar ve bu konuda hazırlıklar da sürüyor. Ama Trump da her fırsatta ben alırım, kimse engel olamaz diyor. Yani haydutluğa devam ediyor. Bu tabii ki bir panik havası yaratmış durumda. Avrupa'da, basında sürekli Amerika'nın bu çıkışlarına karşı yorumlar yapılıyor. Amerika durdurulabilir mi? Grönland Avrupa içerisinde daha nasıl sahiplenilebilir, nasıl korunabilir? Çünkü önemli rezervleri sahip, Avrupa Birliği'nin parçası ve çok büyük bir alan, 2,1 milyon kilometre karelik devasa buzullardan oluşuyor ama kendisi tabii ki önemli bir alan. Bu alanın Avrupa Birliği yetki alanında, etki alanında bu kalması için de Avrupa Birliği ülkeleri harekete geçiyor ama Amerika'nın bu haydutça tutumu Avrupa halkları içerisinde tedirginliğe yol açmış, endişeye yol açmış ve bu konuda basında da Amerika'ya karşı hava giderek yükseliyor, giderek oluşuyor. Daha dikkatli çağrılar yapılıyor. Ama özellikle bu hafta Almanya'da yayınlanan haftalık dergilere baktığımızda bunların kapakları da gösteriyor. Örneğin Der Spiegel dergisinin bu kapağında dikkat ediyorsanız hepsi benim. Yani yer küreyi kucağına almış bir Amerika devlet başkanı Trump bayraklarını dikecek yerler alıyor ve bunu bir karikatüze ediyor. Tabii ki burada Venezuela'dan sonra Grönland mı, Trump'ın emperyalizmi bizi nasıl tehdit ediyor diyor. Bu Trump'ın emperyalizmi kavramı son zamanlarda diğer basın yayını organlarında da yorumlarda yer alıyor ve bu yorumlarda ona da dikkat çekiliyor. Yani Amerikan emperyalizmi değil de bu Trump'ın kendisine özgü bir emperyalist yaklaşımmış gibi değerlendiriliyor. Burada da biraz bir çarpıtma var. Sanki Amerikan yönetiminde başka birileri olsaydı da aynı şekilde olmazdı. Bu Der Spiegel'in kapağında ilginç bir analiz yazısı da vardı. Yani kapakla bağlantılı olarak analiz yazısında önemli Avrupa Birliği'nin neler yapması gerektiği ifade ediliyor. Eyfel Kulesi'ni savunmak başlığıyla bir yazı yayınlandı ve burada da Avrupa ülkelerine çok somut öneriler yapıldı. Burada tabii ki Avrupa Birliği'nin ülkeler arasında daha uyumlu ve birleşik bir şekilde hareket etmesi isteniyor. Yani Avrupa Birliği'nden artık her kafadan bir sesin çıktığı bir Avrupa Birliği olmasın. Bu nedenle Avrupa Birliği'ne bir lider belirlensin, bir lider seçilsin, birleştiren bir yapıda olsun. Amerika'nın bir versiyonu daha otoriter, daha merkeziyetçi, karşı çıkan ülkelerin de tutumlarını geriye püskürtecek bir yaklaşım. Bu seçimle olması gerekiyor tabii. Avrupa Birliği Başkanı diyelim, Amerikan Birliği Başkanı olduğu gibi Avrupa Birliği'nde bir başkanı olsun diye, seçimle olsun diye. Ama seçimle bir başkan seçilmediği takdirde ise Avrupa Parlamentosu seçimlerinde her ülke kendisi, her fraksiyon, her grup bir aday belirliyor. Liste başı adayı. Bu biraz başbakan versiyonu gibi. Onun temsil ettiği bir Avrupa Birliği olabilir. Yani partilerden birinci çıkanın aynı zamanda Avrupa Birliği başkanı olsun. Şu anda Avrupa Birliği Komisyonu atamayla yapıyor. Yine Avrupa Birliği Konseyi Başkanı da atamayla yapılıyor. Seçimli olursa daha birleştirici ve daha gücü toplayan bir lider olur diyor Der Spiegel. Yani bu atılması lazım. Bu daha önce de gündeme gelmişti ama çok fazla dikkate alınmamıştır. Ama dünyanın gidişatı, Avrupa Birliği en azından bütünü olmasa bile bazı ülkelerin üzerinde anlaştığı bir model olarak önümüzdeki dönem karşımıza gelebilir. Diğer ikinci önemli öneride ise Avrupa'nın da nükleer bir güce sahip olması gerektiği söyleniyor. Çünkü Amerika bir nükleer güç, Avrupa Birliği toplamında bir nükleer güç değil. İngiltere ve Fransa'nın nükleer gücü var, Almanya'nın nükleer gücü yok. Şimdi Avrupa'nın çıkarlarını savunacak bir nükleer güç ülke tek başına Fransa. Yani İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldığı için Fransa'nın nükleer güç olarak desteklenmesi
önümüzdeki dönemde hem Amerika'ya karşı hem Rusya'ya karşı bir nükleer güç tehditine dönüşmesi için Fransa'ya bir rol veriliyor. Fransa'da bir koruyucu, yani bütün Avrupa Birliği ülkelerini nükleer güç olarak, Avrupa'nın en güçlü nükleer ülkesi olarak, tek nükleer gücü olarak bir askeri koruma misyonu veriliyor ve bu önemli bir öneri. Daha önce de zaman zaman özellikle Almanya'nın bir nükleer güç olmamasından dolayı ekonomik güç, ama bu ekonomik güç askeri güce sahip değil. Bu gücün de ancak bir nükleer güce dönüşmesi için de Fransa'ya bu konuda rol verilmesi gerekir diye söyleniyordu. Der Spiegel'deki üçüncü öneri ise özellikle teknoloji alanında, yani Google, Microsoft gibi bir sürü Amerikan tekelleri Avrupa'daki pazarı kontrol altına almış durumda. Bütün herkes Amerika'nın tek işverenlerini kullanıyor. Önümüzdeki dönem Avrupa Birliği içerisinde daha güçlü bir dijital firmaların kurulması konusunda çağrı yapılıyor. Burada da büyük ihtimalle Almanya'ya bir rol veriyor. Çünkü Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve bu en büyük ekonominin giderek önümüzdeki dönemde Avrupa'yı koruyacak bir güce dönüşmesi çağrısında bulunuyor. Bir önlemler modeli olarak önümüze çıkıyor, görünüyor buradaki Der Spiegel'in kapağında. Yani sessiz kalmayalım diye. Diğer bir dergi gündeme getireyim size. O da Wirtschaftswoche dergisi. Haftalık biraz ekonomi ağırlıklı dergi. Ekonomi sermayesi açısından da önemli bir yeri bulunuyor. O da çok net bir şekilde ifade ediyor. Yani USA Today, bugünkü Amerika, gördüğünüz gibi kapak simsiyah ve Trump'ın temsil ettiği bir tablo. Orada bu konuda Amerika'nın bu yayılmacı çizgisini, Amerika'nın Çin ve Rusya ile birlikte dünyayı paylaşmak istediğini söylüyor. Avrupa Birliği bu sürecin dışında gündeme getiriyor. Wirtschaftswoche dergisi özellikle Grönland konusunda da net bazı tanımlar yapıyor. Fransa'nın bir inisiyatif alması gerektiği orada da dile getiriliyor. Yani askeri güçte Fransa biraz öne çıksın, Almanya desteklesin ve askeri varlık olarak Grönland Avrupa Birliği'nin kontrolü içerisinde olsun. Tabii ki bu tartışmalı, ama bunu aynı zamanda Arktik'in, yani Kuzey Kutbu'nun Rusya ve Çin'den korunması amacıyla yapılmasını söylüyor. Yani Amerika'nın söylemiş olduğu argümanlara yakın. Amerika'da zaten burada Rusların ve Çinlerin etkisi artıyor. Bu nedenle ulusal güvenlik meselesi var ve ulusal güvenlik meselesine karşı da burası benim güvenlik alanım. Almanya ve Fransa'da şimdi benzer argümanlarla sürece ortak olmanın hesabı içerisinde. Bunu net bir şekilde Wirtschaftswoche dergisinin sayfalarında bulabiliyoruz. Diğer önemli bir dergi Almanya'da Focus dergisi. Biraz sağ muhafazakar çizgide yer alıyor o da. Focus dergisi de bunu çok bir şekilde orada gündeme getiriyor. Özellikle dergi sayfalarında bu dile getirilen noktaya baktığımızda sıra kimde meselesini sürekli işliyor. İşte Amerika Venezuela'yı devlet başkanını kaçırdı, orada yönetimi ele aldı. Ondan sonra da tabii ki sıra şimdi Grönland'a geldi ve bu nedenle Grönland'a karşı nasıl bir hamle yapılması gerektiğini soruyor ve özellikle Trump'ın Grönland hamlesine karşı Avrupalıların eğer alırlarsa büyük bir felaket olur diyor Focus dergisi. Yani belirtebileceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi bu. Onu da söylememiz lazım. Tabii ki Focus dergisi de Trump emperyalizminden bahsediyor. Trump emperyalizmin giderek tehlikeli bir hale geldiğini, dünyadaki ülkeleri tehdit ettiğini söylüyor. Avrupa'nın da buna karşı yapması gerekenleri bir askeri güç, nükleer güç haline gelmesi gerekiyor. Orada diğer Spiegel'den farklı olarak Çin'le ilişkilerde bir koparmadan söz ediyor. Yani Çin'le ilişkiler koparılsın,
Dolayısıyla Avrupa Birliği ile Amerika arasında bir yakınlaşmanın alt zemini yaratılsın diyor. Zaten bu ilişki var ama Çin'le ilişkiler konusunda Avrupa Birliği içinde tartışmalar ama tam bir şekilde ilişkilerin koparılması şu anda gündemde değil. Diğer bir son dergi ise Avusturya'da yayınlanan Profil dergisindeki yazılar daha sert. Özellikle Amerika'nın düşmanlığından söz ediliyor. Görüyorsunuz burada. Evet. Europa's Feind, yani Avrupa'nın düşmanı Trump var ve bu Trump herkesi tehdit ediyor ve açık bir şekilde Avusturya'yı da tehdit ediyor. Avusturya bir NATO üyesi değil, Avrupa Birliği ülkesi ama Avrupa Birliği ülkesinin de çıkarları bu saldırgan politikasıyla tehdit ediliyor diyor Profil dergisi. Orada da yer alan yazıda örneğin baş yazısında AB NATO'su kurulabilir diyor. Bu AB NATO'su özellikle Avrupa ülkelerinden güçlü bir şekilde olur ve bunlar tabii ki önemli bir şekilde askeri güce dönüşme. Avusturya'da da NATO'ya üye olup olmama konusunda bazı tartışmalar var ama genel olarak Amerika'nın bu saldırganlığı, Trump'ın bu saldırganlığı Avusturya gibi tırnak içerisinde bağımsız bir ülkeyi de harekete geçirmiş durumda. Bu nedenle orada da bir tedirginlik var. Çünkü kendi çıkarlarını tehlikeye götürüyor. O derginin üst yazısında ABD Başkanı ABD'den nefret ediyor. Ortaklaşa inşa edilen dünya düzenini yıkıyor ve Grönland'ı ele almak istiyor. Transatlantik düşmanlığına hoş geldiniz diyor. Yani Alman dergilerden daha sert bir üslup kullandığını söyleyebiliriz. Avusturya'daki Profil dergisinde. Toplam açısından baktığımızda tabii ki hem temaslar hem görüşmeler hem de özellikle Avrupa'da Amerika'ya karşı oluşmaya başlayan hava bir tedirginlik olduğu ama aynı zamanda da Amerika'nın bu planlarına karşı sessiz kalmayacağını da net bir şekilde gösteriyor. Bu sessiz kalmamayı, karşılıklı bazı hamleleri birlikte atmak, tek başına bir ülkenin Amerika ile baş etmeyeceği de az çok görünüyor. Bu nedenle bazı adımlar için ön çalışmalar yapılıyor, ön hazırlıklar yapılıyor, temaslar yapılıyor ve Avrupa'da tabii ki kendi emperyalist planları ve politikaları konusunda Grönland'daki tutumunu önümüzdeki dönemde daha da netleştirecek. Biz de bu gelişmeleri tabii ki zaman geldikçe anlatmaya devam edeceğiz diyoruz. Daha sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.